çok iyiyim. Ve YouTube'un size çağrı yollamasını ve sizlerin buraya gelmenizi, yayına katılmanızı bekliyorum dostlar. Gündemde yoğun konular var ama ben şimdi bu canlı yayını tek bir konu için açtım. Bu tutuklanan Habertürk TV eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile ilgili ilginç gelişmeler var. Bu konuyu toplumun önemli bir kesimi yakından takip ediyor ve insanlar merak ediyorlar. Ya o adam dışarıdan pırıl pırıl gözüken bir insan, boylu poslu, yakışıklı, kariyerine bakıyorsun dolu dolu bir gazetecilik, muhabirlik geçmişi var. Haberci, savaş muhabiri, e, ailesi muhafazakar, dininde, namazında bir aileden geliyor. Kendisinin de inançlı bir insan olduğunu yakın çevresi söylüyor. Böyle bir gazeteci hem de mevki makam sahibi adam geleceğini çöpe attı ya. Hem şu anki kariyerini çöpe attı hem geleceğini çöpe attı. Yazık, üzüldüm. İki tane de evladı varmış. Tabii karısından, eşinden çoktan boşandı. E, İlk eşinden demek çocukları, ikinci eşinden çünkü 8 ayda boşandı Mehmet Akif Ersoy. Şimdi böyle kariyerli bir gazeteci bakıyorsunuz ve siyasiler tarafından da, sanatçılar tarafından da, halk tarafından da yakından takip edilen, beğenilen bir gazeteci. Ama bakıyorsunuz bir sürü suçun içine girmiş kendisi. Yani uyuşturucu partilerinden tutun da kadınlarla, spiker kadınlarla beraberliğe kadar ve üçlü ilişkilere kadar, yani aynı ortamda üçlü kadın erkek ilişkilerine kadar son derece çirkin yakıştırmalar. Ama suçlamalar çok ciddi. Mehmet Akif Ersoy'un içinde bulunduğu bu durum kendisi adına son derece sıkıntılı. Çünkü e, kariyerini yerle bir eden bir kadın spiker ifade veriyor dostlar. Üçlü ilişki itirafında bulunuyor ve Mehmet Akif Ersoy için diyor parayı rulo yapıp kokain içerdi diyor. Yasaklı madde içerdi diyor. Bunlar çok ağır suçlamalar ve bunlar savcılık makamı tarafından dosyaya konulan iddialar arkadaşlar. Şimdi bu uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladığı iddia ediliyor. Mehmet Akif Ersoy'un Habertürk TV eski genel yayın müdürü, yani 2 gün evveline kadar genel yayın müdürüydü. Çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi anlamda menfaat sağlanması suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ee, Kendisi de bu suçlamaların hiçbirini kabul etmiyor ve yasaklı maddede kullanmadığını söylüyor. Ee, Bir daha söylüyorum, suçlamalar o kadar ciddi ki kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına kendi konutlarında yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, ayrıca 2'den fazla kişiyle birlikte cinsel ilişki yaşadıkları ve çevresindeki kadınları bu şekilde ilişkiye sokarak ilerleyen süreçte kendilerine ve çevrelerine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladıkları yer aldı. Şimdi bu kadınlardan birinin müthiş bir itirafı var. Biraz sonra onu okuyacağım size. Müthiş. Yani ben kulaklarımla duymasam, ben gözlerimle görmesem ya böyle bir şey mümkün değil, bu adam yapmamıştır diyeceğim. Yani ünlüler dünyasında bile böyle olaylar çok nadir olur arkadaşlar. Ben yıllardır 48 yıllık gazeteciyim ve yıllardır ünlülerle birlikteyim. Ünlülerle dünyasında bile hani derler ya magazin rezalettir, magazin ünlüler dünyası filan. Yani bunun yanında çok masum kalır. Hakikaten bu medyanın bir çöplüğü olmuş orası. Rezillik, rezalet. Büyük bir skandal bu. Bu kadınlara, kadın spikerleri, buna yöneticiler nasıl dur demedi? Yani bu adam genel yayın müdürü, tamam da bunun da üstleri var orada. CEO'su var Habertürk'ün. Show TV'nin müdürleri var, genel müdürleri var, patron var. Bu adamla ilgili hiçbir duyulmadı bu kepazelikler, bu rezillikler.
Bu adama yol verenler de sorumludur. Bu adama o mevkiye, makama getirdikten sonra bunları duyup da, bu rezaletleri duyup da sesini çıkarmayan amirleri, müdürleri, CEO'su, onlar da sorumludur bu olaylardan arkadaşlar. Bu rezillikten. Ve suçlamaları kabul etmiyor. 15 yıllık itibarımı 15 dakikada yerle bir ettiler diyor. Ya sen gazeteci olarak halka tertemiz bir haber bülteni sunmak zorundasın. Yaptığın işi itibariyle söylüyorum. Tertemiz bir yayıncılık yapmak zorundasın. Ve bu yayıncılığı yapabilmek için de senin de tertemiz olman lazım. Pırıl pırıl olman lazım. O kurumunu en iyi şekilde temsil etmek için senin de hiçbir günaha, suça, yasağa bulaşmamış olman lazım. Bu nedir ya? Kadın spikerleri, benimle beraber olursam senin mevkini yükseltirim, ekrana çıkarırım ama benimle beraber olmazsan masada oturur, bütün gün haber yazarsın, ekrana çıkamazsın falan diye tehdit etmeler. Benimle beraber olursan diye kadını eve götürmeler ve orada ona uyuşturucu ikram etmeler. Uyuşturucu içen kadını kendi erkek arkadaşıyla beraber olmaya da ikna etmeler filan. Orada grup olarak orada birlikte ne halt yiyorlarsa yemeler filan. Bunlar çok çirkin. Bir haberciye, bir genel yayın müdürüne, bir gazeteciye yakışır mı böyle davranışlar ya? Ondan sonra ertesi günde geliyordun ekrana, televizyona, işinin başına. İyi günler Türkiye, merhaba efendim. Tertemiz Türkiye, pırıl pırıl Türkiye. İşte bizler işimizi en güzel şekilde yapıyoruz. En doğru haberler bizde, en güncel haberler, ailece izleyebileceğiniz haberler bizde. Rezaletin en büyüğü sende, pisliğin en büyüğü senin ortamlarında, girdiğin çıktığın ortamlarda. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım diye. İşte o tahlillerde falan hepsi ortaya çıkacak şimdi. Kullandım mı, kullanmadım mı? Saç tahlilleri, kan tahlilleri. Bu iddialar çok çirkindir diyor savunmasında. Ve şimdi bütün bunlar nasıl ortaya çıktı? Biraz sonra o haber spikeri, kadın haber spikerinin anlattığı rezaletleri biraz sonra onun ifadesinden okuyacağım arkadaşlar. Bu rezaletler nasıl ortaya çıktı biliyor musunuz? Bir tane fenomen olarak tanınan, sosyal medya fenomeni olarak tanınan ama esas işi ünlülere uyuşturucu temin etmek, uyuşturucu satmak olan Sercan Yaşar isimli bir kişi böyle olduğu iddia ediliyor diyelim. Yani Sercan Yaşar'ın asıl işinin ünlülere uyuşturucu satmak. Zaten kendisi de benim mesleğim bu demiş. Bu kişi gözaltına alındı arkadaşlar. Bu kişinin ünlülere uyuşturucu temin eden biri olduğu iddiası üzerine gözaltına alındı ve tüm bu bilgiler şu son günlerde yapılan uyuşturucu operasyonları ile ilgili, haber spikerleriyle ilgili yapılan tüm bu soruşturmalar işte o Sercan Yaşar'ın cep telefonundan çıkan bilgilerde. Şimdi polis sizi gözaltına alırsa arkadaşlar şifrenizi verip vermemek sizin özgürlüğünüz. İsterseniz şifrenizi söylemeyebilirsiniz. Orası sizin özgürlük alanınız. Kimse sizi polis de zorlayamaz, mahkeme de zorlayamaz. Ama bu Sercan Yaşar vermiş şifresini. Vermiş ve şifresini açıp da telefonunu kurcalayınca polisler orada uyuşturucu temin ettiği yüzlerce ünlüyle ilgili listeler çıkmış. Ve onların içinde bu haber spikerleri de iddia bu şekilde. Bu gözaltına alınan kişiler de var. Ve ondan sonra jandarma, polis artık ilgili birimler bu konunun üzerine gitmeye başladılar. Öncelikle 3 tane bayan gözaltına alındı. 3 tane bayan sunucu ve spiker Hande Sağıroğlu, Ela Rümeysa Cebeci ve Meltem Acet gözaltına alındılar. Onlara savcılıkta ifadeleri alındı. Kan örnekleri, saç örnekleri alındı ve daha sonra da serbest bırakıldılar. Onlarla ilgili iddia demek ki iddia olarak söylüyorum daha kesinleşmedi, doğrulanmadı. Tahlil sonuçları geldikten sonra belli olacak bu kişiler uyuşturucu kullanmışlar mı, kullanmamışlar mı? Onlarla ilgili iddialar uyuşturucu kullanıyorlar şeklindeydi demek ki. Ben onlara uyuşturucu temin ettim şeklindeydi bu adamın
iddiası demek ki. Dolayısıyla uyuşturucu kullanma suçundan dolayı tutuklanmaları gerekmiyor hakime göre. Onları serbest bıraktılar. Ama eğer uyuşturucu müptelasıysa bu kişiler, uyuşturucu kullanmak da elbette suç. Ama ilk başta hapis yatmaları gerekmiyor. İlk başta uyuşturucu kullananlar yakalandığı zaman savcılık onların tedavisi yoluna gidiyor. Onların ıslah olmasını, o beladan kurtulmalarını istiyor. Bunun için hastaneye yönlendiriyor. Eğer o hastanede tedaviyi kabul etmeyip de tedavi olmazlarsa, hastaneden savcıya olumsuz rapor gelirse savcı çağırıyor, gel bakalım diye. Gel bakalım diye. O zaman işte 2 ile 5 yıl arasında hapis cezası ile yargılanıyorlar. Tedavi olmazlarsa. Şimdi bu grup cinsel ilişki iddiaları çok ciddi ve bir haber spikerinin iddiasını şimdi okuyacağım size arkadaşlar. Ama bu Mehmet Akif Ersoy bunların yalan olduğunu söylüyor, kabul etmiyor. Bu iddiaların kabul etmiyor ve ben diyor şu anda diyor kasıtlı olarak cezalandırılmak bu bana oynanan bir siyasi oyun, cezalandırmak isteniyorum diyor. Habertürk'ün görevden alınan genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu bazı isimler tutuklandı. Bu arada 35 yaşındaki bir kadın spiker ifade verdi ve anlattıkları herkesi şok etti arkadaşlar, beni de şok etti. Gerçekten şok oldum yani. Bu Mehmet Akif Ersoy evliydi ve karısı bundan 8 ayda boşandı. Kadının kulağına bir sürü şey geliyordu herhalde. Bir sürü şey, o kadın da spiker, o kadın da televizyoncu. Uyanık olur, akıllı olur televizyoncular. Feleğin çemberinden geçmiş insanlarız biz. Her türlü olayı görüyoruz biz. Gazeteciler. Şimdi bu kadın gazeteci, erkek gazeteci fark etmez. Hepsi akıllı, hepsi hayatın içinde her türlü olayı yaşadıkları, gördükleri için yani savaş muhabirliği dahil her türlü gazetecinin her branşında çalışmış bir insanım ben. Ekonomi muhabirliği yaptım, siyasal muhabirlik yaptım, polis muhabirliği yaptım, adliye muhabirliği yaptım. Cumhurbaşkanlığı takip ettim, başbakanı takip ettim. Bakmayın magazin gazeteciliği yaptığıma, o branş uygundu o zaman. O yüzden magazin gazeteciliği yaptım ve orada kaldım. Şimdi 35 yaşındaki bu kadın spikerin anlattıklarına geçelim arkadaşlar. Tüylerim diken diken oldu. Ersoy'un evli olduğu zaman hem Bebek'te hem de Etiler'de 2 ayrı kendi kullandığı evleri varmış. Ne diyorlar bunlara? Garsoniyer mi diyorlar? Garsoniyer diyorlar. Ve bu kadın spiker anlattıkları içinde üçlü ilişki itirafında bulundu. Yani bir yatakta 2 erkek, 1 kadın. Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni'nde bulunduğu işte bu Mehmet Akif Ersoy'un bu soruşturmada 35 yaşındaki kadın ifadesinde şöyle diyor. Mehmet Akif Ersoy'la 2024 yılında tanıştım diyor. Daha önce de ona ulaşmaya çalışıyordum ama diyor kendisi bana cevap vermemişti. Çünkü o dönem çok güçlüydü. Ben de iş arıyordum. Çok güçlü olunca insan arayanlara, tanımadığı arayanlara falan bakmaz, açmaz telefonlarını. Ya sekreteri açar zaten cep telefonlarını. O da bağlama der yani. Çünkü o dönem çok güçlüydüm. Ben de iş arıyordum. Ersoy evli olduğu süre zarfında hem Bebek'te hem de Etiler'de 2 ayrı evi kullandı. Tanışmamızdan 1 ay sonra bir gece kulübüne gittik. Bak. İkinci görüşmede Bebek'te Mustafa Manaz ile Mehmet Akif Ersoy'un ortak kullandığı eve gittik ve ilişkiye girdik. Bu Mustafa Manaz herhalde Mehmet Akif Ersoy'un arkadaşı. Oraya gittik, ortak kullandıkları eve gittik. Çapkınlık evini ortak kullanıyorlar demek ki ve ilişkiye girdik. O sırada eşi sürekli aradığı için daha uzun görüşemedik. Arar kadın, eşi arar. Adam nerede, geç kaldı, gelmedi. Gerçi bunların bin türlü gece işi oluyor, montajı oluyor, ekranda programı oluyor, canlı yayınlanmayan band çekim oluyor.
Yani gazeteci kadınlar da ama bilirler, ararlar televizyondan, kanaldan, tanıdıkları da vardır zaten. Mehmet Akif orada mı, stüdyoda mı, montajda mı, nerede, habere mi gitti, nereye gitti, toplantıda mı? Bilir kadın, gazeteci kadına kül yutturamazsın kadın gazeteci ise. O sırada eşi sürekli aradığı için daha uzun görüşemedik. Üçüncü görüşmemiz yine o Manaz denen arkadaşıyla tuttukları Etiler'deki evde gerçekleşti. Yine ilişki yaşadık diyor Mehmet Akif Ersoy'la. Adam hem evli hem başka kadınla, iş arayan spiker kadınla ilişki yaşıyor. Bir gün kütüphane diye bir mekana gittik. Öyle güzel bir eğlence mekanı vardı. Eve döndük ve Ersoy'la ilişki yaşadık. Mekandan eve dönünce yine ilişki yaşadılar. Sabah odanın kapısı açıldı. Arkadaşlar burayı iyi dinleyin. O sırada Akif'le ilişki yaşıyorduk. Mehmet Akif Ersoy'la, yani bu spiker şeyle, evet. Ahmet Göçmez isimli arkadaşı gömleğimi alacağım dedi. Odanın kapısı açıldı. Ahmet Göçmez isimli Mehmet Akif'in arkadaşı gömleğimi alacağım dedi. Yatağa doğru yaklaşmaya başladı. Ben de Akif'e, yani o neler oluyor dedim. O da ne olacak izlesin dedi. Vay canına be. Mehmet Akif Ersoy bunu söyleyen, iddiaya göre. Ahmet bu konuşmadan dolayı bana trip attı. Ersoy beni Ankara'dan gelen arkadaşı Furkan T ile tanıştırdı. Bir gün Furkan T ile beraber Ayfer Bey'i de alarak bir mekana gidecektik. Ancak mekan yerine Akif'in kiraladığı eve gittik. Orada Furkan T ve Ayfer'le birlikte uzun süre kaldık. Etiler'deki eve gittim. Evde Akif vardı, yani bu genel yayın müdürü. Manaz daha sonra eve geldi. Akif'le ilişkiye başladık. O sırada Manaz odaya geldi. Bana dokunmaya başladı. Üçlü ilişki yaşadık. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz arkadaşlar? Parayı rulo yaparak o K ile başlayan, söylemeyeyim ismini ya. K ile başlayan o yasaklı maddeyi içtiler. K.O. Bir gün Etiler'deki evde buluştuk. Manaz, e, Mehmet Akif Ersoy ve Ece A parayı rulo yaparak o K ile başlayan yasaklı maddeyi içtiler diye bu 35 yaşında Mehmet Akif Ersoy'dan kendisini spiker olarak işe almasını bekleyen, uman ve o nedenle de onun yakın çevresine giren, onunla yakın ilişki yaşayan, onun sevgilisi değil, daha doğrusu onun ortamlarında kullanılan kadınlardan biri olmayı kabul eden spikerin anlattıkları ne kadar e, ağır, ne kadar e, sersemletici, şok eden iddialar değil mi? Bir kanalın yöneticisinin girdiği durumlara bakın siz. Bir kanalın genel yayın müdürünün yaptıkları, adamın normal günlük görevi haber kanalını yönetmek, ama güneş battıktan sonra da adam böyle rezaletleri yöneten birisi. Sürekli olarak böyle rezaletler içinde olduğu iddia edilen birisi ki artık savcılık, adalet sistemi duruma el koymak zorunda kaldı. Ya bu ne rezalettir ya? Bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir şeydir ya arkadaşlar ya? Bu nasıl bir şeydir ya? Şimdi Mehmet Akif Ersoy'un boşanmış olduğu karısının bir haberi var. Ona bir göz atmak istiyorum sizlere. Oradan bazı şeyler okumak istiyorum arkadaşlar. Mehmet Akif Ersoy tutuklanınca gözler eski eşe döndü. E, Pınar Erbaş. Pınar Erbaş, bu da televizyoncu, gazeteci. Mehmet Akif Ersoy'la birlikte o 3 tane kankası, onlar da sevk edildikleri mahkemede tutuklandılar. Savcılık sevk yazısında da bu çarpık ilişki, üçlü ilişki iddiası yer alıyor yine. Tutuklama talebinde savcılık hakime yazıyor. Şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu temin ettikleri ve Mehmet Akif Ersoy'un çevresindeki kişilerle kadınları ilişkiye zorladığı, ilişkiye yönlendirerek bu durumdan sektörel ve maddi çıkar elde ettiği. Ne kadar çirkin ya. Ne kadar çirkin ya. Maddi çıkar ne demek ya?
Maddi çıkar ne demek? O kadınları birlikte olmaya adamlarla zorluyorsun. Adamlardan para mı alıyorsun? Bu ne demek ya? Sen orada dünyanın maaşını alıyorsun zaten. Yetmiyor mu aldığın maaş ya? Yetmiyor mu aldığın paraya? Habertürk TV'nin genel yayın yönetmeni, altında makam aracın, en lüks, kredi kartın cebinde, sınırsız kullanma hakkın ya da sınırlı da olsa çok önemli bir bütçe veriyorlar sana. Kullanabildiğin kadar. Bir sürü imkanın var. Bir sürü masrafını zaten televizyon ödüyor. Çok iyi bir maaş alıyorsun. Bir de haber spikerlerini arkadaşlarına birlikte olmaya zorlayıp maddi menfaat elde etmek ne demek ya? Bu nasıl bir gazetecilik, habercilik ya? Böyle bir şey, ben 50 yıl, 48 yıldır gazeteciyim. Hiçbir zaman böyle bir şey duymadım ya. Böyle sistemli, böyle sür git devam eden böyle bir rezalet duymadım ya. Bu adamın hayatında bu sür git devam etmiş herhalde son senelerinde. Öyle anlıyoruz arkadaşlar. Bu nasıl bir şey ya? Yani ifşalar ortaya çıkınca insanlar boşandığı karısının bir mesajının altına yorum yağdırmışlar. Şimdi ifşalar ortaya çıkınca Pınar Erbaş, 8 ay evli kaldığı kadın, bakın ne yazmış arkadaşlar. Bakın ne yazmış. Hashtag koymuş. Karanlığa ışık tutma zamanı demiş. Ya yeter. 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 Boşandığı kadının yazdığına bakın. Hashtag karanlığa ışık tutma zamanı. Karanlık bir adammış. Ve yaşadıkları hep karanlıkta kalmış. Şimdi aydınlanıyor. Onun altına da insanlar cevap olarak verilmiş sadakanız varmış. Fakir doyurun, yoksul çocukları giydirin. Verilmiş sadakanız varmış ve bence iyi kurtulmuşsunuz. İnsanlar hep yazıyorlar peş peşe. Peş peşe boşandığı kadına. Boşandığı kadınla da kavgaları falan bir ara konu olmuştu ve bunu anlatan, çıkıp Instagram'da anlatan bir genç çocuk vardı. Magazin anlatıyor, çıkıyor. Zaman zaman böyle çarpık ilişkileri falan anlatıyor. Bu çocuğa rastlıyor ki, çocuğun kendi ifadesi, Mehmet Akif Ersoy bir konsere gidiyor. Bu çocuk genç, çocuk dediğim genç e, şey, muhabir, sunucu, Instagram'da bunu anlatan çocuğa rastlıyor. Sen diyor o yalan yanlış bir sürü şey anlattın benimle ilgili orada diyor. Niye yaptın bunu falan diyor. Sanki onu böyle sohbet edermiş gibi omuzundan tutuyor. O iri yarı cüsseli Mehmet Akif Ersoy çocuğun şurasına böyle parmaklarıyla bir basınç uyguluyor. Bayağı bir şiddet bu arkadaşlar. Bayağı, yani kemiğini kıracak gibi zorluyor çocuğun adeta. Bir basınç uyguluyor. Çocuk diyor öyle acıdı ki diyor, öyle fena oldum ki diyor. Öyle fena oldum ki diyor. Ya böyle bir şey, böyle bir adam toplumun içinde bir de saygın bir şekilde geziyor arkadaşlar. Saygın bir şekilde geziyor. O çocuk sırf doğruları yazdı diye çocuğa şiddet uyguluyor. Ha suratına yumruk atmışsın, ha çocuğun omuzunu böyle bütün gücünle, kuvvetinle ezmişsin. Aynı şey. Ama çocuk şikayetçi olmuyor. Çünkü şikayetçi olsa adam öyle bir güçlü ki o zaman da. Kimse bu gence bu haberi yapan, anlatan, ekranda karısıyla aralarında yaşanan e, rezaletleri anlatan kadınla kavgalı olduğunu, boşanmak üzere olduğunu anlatan o çocuğa kimse inanmaz. Zaten adam onu perişan eder gücüyle, arkasındaki imkanlarıyla. Yani böyle insanlar gazetecilik mesleği içinde maalesef olmaması gereken insanlar. Ama bu Mehmet Akif Ersoy'u çok iyi tanıyanlar, onun aklı başında iyi bir haberci, düşünceli bir insan olduğunu ve iyi bir Müslüman olduğunu söylüyorlardı. Ama demek ki güç gelince, mevki makam sahibi olunca ne oldum delisi olmuş. İnsan yasaklı maddeye yanaşır mı ya? Yasaklı madde ne kardeşim? Yasaklı maddeye yanaşır mı insan? Hani sen inançlı bir insandın, inançlı bir kişiydin. Yani sen bir de habercisin ya. Ekrandan her akşam Türkiye'de yaşanan rezillikleri de anlatıyorsun ve aman diyorsun bu yanlış, böyle olmayın. Anlattığın konular içinde uyuşturucuyla zehirlenen çocukların haberi de var. Uyuşturucu baronların toplumu nasıl zehirlediği haberleri de var. Bunları, hem bunları anlatıyorsun
hem de kendin bulaşmışsın bu yasaklı maddeye. Spiker kadınlara bunu içirip erkeklerle beraber olmalarını, arkadaş çevrenle beraber olmalarını istiyorsun, sağlıyorsun filan. Tutuklandı. Tutuklandı ve arkadaşlar işlediği suçun cezası çok büyük, biliyor musunuz? Sadece uyuşturucu kullanmak olsa 2 ile 5 yıl arası hapis. Ama demin anlattığım gibi tedaviyi kabul etmezsen, tedaviyi kabul edersen denetimli serbestlikte serbest bırakıyor seni savcılık. Mahkemeye bile çıkmıyorsun. Ve denetimli serbestlik ne demek? Sürekli olarak gözlem altındasın. Savcılık seni takip ediyor. Tedavi sürecini takip ediyor. Eğer tedavi sürecinde kurallara uyuyorsan, sürekli olarak tedaviye gidiyorsan ve iyileşiyorsan, tedavi olduğun kurum da rapor verirse bu adam iyileşti, biz bütün dediklerimizi yaptı, uyuşturucuyla alakası kalmamıştır diye mahkeme seni yargılamıyor. Savcı seni beraat ettiriyor. Artık özgürsün. Ama tedavi olmazsan, kaytarırsan bu sefer savcı seni 2 ile 5 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanman için mahkemeye çıkartıyor. Orada da artık kravat taktı, takmadı, iyi hal, kötü hal, 2 sene, 1 sene, 3 sene artık mahkemenin takdiri, hapis yatarsın. Fakat burada bu adamın, Mehmet Akif Ersoy'un durumu farklı arkadaşlar. Onun durumu Deniz Seki'yi hapiste yatıran maddeden. 190. madde, Türk Ceza Kanunu 190. maddesi. Uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma. Uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağlama suçu. Kendi evinde kullandırıyor, yer sağlıyor, imkan sağlıyor, kendi veriyor uyuşturucu kızlara. 5 yılla 10 yıl arasında değişiyor cezası. 5 yılla 10 yıl arasında. Deniz Seki 6 yıl hapis cezasına, aynı bu maddeden 6 yıl hapis cezasına mahkum olmuştu. 2014 yılında kesinleşmişti. 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Toplam 3 yıl yattı Deniz Seki. Şimdi bu Mehmet Akif Ersoy'da başka maddeler de var hakkında. Başka suçlamalar da var. Sırf bundan eğer suçlu bulunursa arkadaşlar 3 yıl hapis yatacak demektir. Yazık. Çok yazık. Çok yazık. Pırıl pırıl bir kariyer. Çok yazık. Dostlar. Allah herkese akıl fikir vermiş. Sizleri çok seviyorum. Abone olursanız, abone olmadan izleyen dostlar. Caner buradaymışsın. Kendimi kaptırdım ben konuya. Hiç okumadım mesajları. Caner nasılsın? Moderatörüm Caner. Böyle zamansız yayın açtığım için görünce birden şaşırdım. Arkadaşlar beğen yaparsanız memnun olurum. Abone olmadan izleyen arkadaşlar abone olurlarsa sevinirim. Abone olup yorum yapmanız da bizim için önemli. Beğen yapmanız da, hype yapmanız da çok önemli. Teşekkür ederim Caner, ben de iyiyim. Evet dostlar. Şimdi bir video daha çekeyim, bir canlı yayın daha açayım. Onun konusu ayrı olduğu için onu da ayrı açayım. Saat 18'de de Onur Akay'la canlı yayınımız var bu akşam. Onur Akay'la. Şimdi bir canlı yayın daha açıyorum arkadaşlar. Bunu kapatayım, hemen geliyorum. Bekleyin.